Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Open Broadcaster Software adlı programın kurulumundan, ayarlarından ve Twitch'te nasıl yayın yapabileceğinizden, canlı yayın yapabileceğinizden bahsedeceğim. Programı indirmek için Google'a Open Broadcaster Software yazıp Enter'a basmanız ve ilk gelen siteye tıklamanız yeterli. Burada Windows sürümü, OS X sürümü ve Linux sürümü var. Biz tabi Windows sürümünü buradan indireceğiz. İndirdikten sonra klasik bir kurulum yapıyoruz. Özel bir şey yapmamıza gerek yok. Kurduktan sonra arkadaşlar programın Türkçe dil desteği var zaten. Buradaki ayarlar kısmına geliyoruz. Buralar önemli. Bu ayarları doğru yapmadıkça canlı yayınlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Düzgün bir canlı yayın yapabilmek için, takılmadan bir yayın yapabilmek için ayarlarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Genel sekmesi altında bir şey değiştirmemize gerek yok. Burada dil ve ayar profili seçeneği var sadece. Buradaki kodlama kısmına geliyoruz. Burada X24 kodlayıcı ve mevcut ekran kartınızın kodlayıcısı olarak iki tür kodlayıcı mevcuttur. Genellikle X264 kodlayıcısını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Twitch'te özellikle yayın yaparken daha verimli bir format. Ama lokal kayıtlarınızda eğer ekran kartınız güçlü bir ekran kartıysa Nvidia'nın kodeklerinde, kodlayıcılarında kullanabilirsiniz. GBR kullan seçiliyken daha verimli, daha kaliteli bir ekran yakalama durumu söz konusu. O yüzden bilgisayarınız iyi ise bunu da seçmenizi tavsiye ediyorum. Burada bunu seçmeden kalite dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu 10'a da çıkartabilirsiniz. Bilgisayarınızın performansına bağlı olarak 8 ile 10 arasında bir rakam seçmeniz gerekiyor. Biz 10 yapalım. Bilgisayarımız iyi durumda. Ve bunu kilitleyelim. Şimdi arkadaşlar en önemli kısım burası. En yüksek bitrate hızları. Bu hızları neye göre ayarlamalıyım derseniz şimdi ekrana bir görüntü gelecek. Bu görüntüde ideal bitrate hızları var arkadaşlar. Bunlara göz gezdirin. Hangi ayarda, hangi çözünürlükte yayın yapmak istiyorsanız o çözünürlüğe göre ayarlamanız gereken bitrate değerleri şu anda ekranda. Arkadaşlar bu bitrate değerlerini kendiniz de arttırabilirsiniz. Eğer lokal kayıt yapıyorsanız bunu canlı yayın yaparken kullandığınız bitrate'lerin çok daha üstünde seçebilirsiniz. Bilgisayarı canlı yayın yaparken yorduğu kadar yormayacaktır. 1600 yayın için benim burada seçtiğim bir bitrate'ti ama mesela lokal kayıt için 3500'e de arttırabilirim. Buradaki ses kodeklerinin ses kodlamasını hiç değiştirmenize gerek yok. AAC geçerli bir format. 48.000 Hz, 160 bitrate hızında kanalda stereo. Bunlara hiç dokunmanıza gerek yok. Şimdi bir önemli kısım daha yayın ayarları. Buraya geliyoruz. Canlı yayın yapacaksak buradan mod kısmından canlı yayını seçiyoruz. Lokal kayıt yapacaksak sadece hani kendimiz için kayıt yapacaksak buradan sadece dosya çıkışı seçeneğini seçiyoruz. Şimdi biz canlı yayını gösterelim. Burada yayın servisleri var. En çok kullanılan Twitch TV en başta. Bunun haricindekileri zaten göstermeme gerek yok. Pek kullanılan yayın siteleri değil. Twitch'e geliyoruz. Burada bize en yakın olan server olan Amsterdam'ı veya Frankfurt'u seçebiliriz. Genelde Amsterdam'ı seçmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada konum yayın anahtarı diyor. Bu yayın anahtarını da nasıl alabileceğinizi göstereyim Twitch'ten. Twitch'ten bir üyeliğiniz olması gerekiyor tabii ki bunu yapabilmek için. Üyeliğinize girip şuradaki profil kısmının altındaki şu oku açarak gösterge paneli kısmına gelmeniz gerekiyor. Eğer site İngilizce ise burada dashboard şeklinde yazacaktır. Gösterge paneline geliyoruz. Burada akış anahtarı yazan kısma tıklıyoruz. Show key dediğimiz zaman key'imizi verecek ve buradaki key'i kopyalayıp buraya yapıştırmamız gerekecek. Ben şimdi bunu yapmıyorum tabii ki yayında olmadığım için. Otomatik tekrar bağlan seçili olsun. Herhangi bir kopukluk olursa kendisi tekrar bağlanacaktır programın. Yeniden başlama zamanını 10 saniye olarak tavsiye ediyorum. Gecikme saniyesi 0'da kalsın veya 3'te yapabilirsiniz. Burada da dosya yolu, bunlar lokal kayıtlarınız için, yani canlı yayın dışında sadece dosya çıkışı dediğiniz zaman yaptığınız kayıtlar için dosyanın nereye kaydedileceğini soruyor. Buradan göz atlayıp
bir klasör belirleyebilirsiniz arkadaşlar bunun için. Lokal kayıtlarınızı FLV formatında yapar. İsterseniz bunu sonradan dönüştürücü programlarıyla başka formatlara da dönüştürebilirsiniz. Video kısmına geliyoruz. Burada en başta ekran kartınızın seçili olması gerekiyor. Temel çözünürlük, özel ve ekran şeklinde iki tane seçenek var. Burada özelde 1920x1080 seçili durumda şu anda. Burada çözünürlük düşürme kısmı var. Daha önce ekrana verdiğim bitrate değerlerini hangi çözünürlükte yapacağınızı göstermiştim. Buradan onu ayarlıyorsunuz işte. 640 çarpı 360 çözünürlüğünden başlıyor. 1920'ye 1080'e kadar olan aralıkta bir çözünürlük paneli var burada. 1920'ye 1080 yayını Türkiye'de tavsiye etmiyorum. Sizin bilgisayarınız ve internetiniz desteklese bile izleyenler açısından sıkıntı yaratacaktır. 720 bile hani şu an sıkıntı yaratıyor. Burada size tavsiye edebileceğim en iki ideal seçenek 852'ye 480 ve 960'a 540 çözünürlüklerini tavsiye ediyorum. FPS 30 olarak kalabilir. Eğer bilgisayarınız hızlıysa 60 FPS seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ses kısmına geliyoruz. Burada masaüstü ses aygıtı varsayılan da kalabilir. Mevcut ses aygıtınızı tanıyacaktır zaten. Burada mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Benim mikrofonum Samson C01U. Burada seçili durumda. Burada arkadaşlar bas konuş bunlar ayarlamanıza gerek yok. Kısa yol tuşları hotkeys, bildiğiniz hotkeys tuşları arkadaşlar. Buradan mesela ben lokal kaydı başlatmak için CTRL ve Numlock 1 tuşunu atamışım. CTRL ve Numlock 1'e bastığımda lokal kayıt başlar. Numlock 2'ye bastığımda ise lokal kayıt sona erer. Siz de kendinize göre buradan hotkey tuşları atayabilirsiniz. Gelişmiş kısmında bir ayar değiştirmemize gerek yok. Bunu zaten eğer burada bir ayar bozukluğu varsa Twitch bizi uyaracaktır ve ideal ayarlara getire tıkladığınız zaman burasını Twitch'te yayın yapmak için en ideal şekle getirecektir. QuickSync kodlaması, burası da yeni gelen bir özellik. Burada zaten GBR seçili durumda, müdahale edemiyoruz zaten. Çünkü QuickSync açmamız gerekiyor bunun için. Bunu yapmamıza gerek yok zaten. Çünkü biz kodlayıcı olarak şurada X64 kodlayıcısını kullanıyoruz. QuickSync'i kullanmıyoruz. Mikrofon gürültü geçidi. Bu da arkadaşlar mikrofonunuzun arkasından gelen böyle kayıt yapmadığınız sıralarda, konuşmadığınız sıralarda gürültüyü kaydetmesi durumu. Eğer çok fazla dip ses alıyorsanız mikrofondan, yayına çok fazla dip ses gidiyorsa veya lokal kayıtlarınızda çok fazla dip ses kaydediyorsa bunu buradan kapanma eşiğini düşürüp açılma eşiğini de yükselterek konuşmadığınız zamanlarda dip ses çıkmasını engelleyebilirsiniz. Sahne değiştirici, bunlar birçok ekranda, birden fazla monitörde ve birden fazla oyun ve farklı ekranlarda çalışırken o ekranları üst üste ekleme ve burada o ekranlardan birbirine geçiş yapmak için yeni gelmiş, Twitch'e yeni gelmiş bir özellik. Ama burada çok fazla kullanılmayan bir özellik, çünkü bunun aynısını ana ekranda da yapabileceğiz. Onu da göstereceğim şimdi. Ayarlarımız bu şekilde. Tamam diyoruz. Şimdi burada sahneler ve kaynaklar olmak üzere iki tane alan var. Buraya bir sahne ekliyoruz. Zaten bir tane eklenmiş. Bunu bir kaldıralım. Sağ tıklıyoruz. Sahne ekle diyoruz. Buna bir isim verebiliriz buradan. Sahne olarak kalsın. Tamam diyoruz. Ve bir sahne ekledik arkadaşlar. Şimdi o sahnenin kaynaklar kısmına geliyoruz. Ekle diyoruz. Mesela ne diyelim? Oyun yayını yapacağız diyelim. Bir tane oyun açalım mesela. Şuradan basit bir oyun, Minecraft olsun. Oyunumuzu açalım. Şuradan başlatalım. Oyunlar bildiğiniz gibi arkadaşlar ya DirectX ya da OpenGL kullanmakta. OBS'de bu iki teknolojiden birisini kullanarak oyunun görüntüsünü ekrana vermemizi sağlayacak. Sağ tıklayarak ekle diyoruz ve oyun yakalama diyoruz. Buna oynayacağımız oyunun adını verirsek birçok oyun eklediğimiz zaman birbiri arasında karışıklık çıkmamış olur. Minecraft dedim, Enter'a bastım. Uygulama seç bölümünde uygulamalarımı açtım ve buraya Minecraft oyununun gelmiş olduğunu gördüm. Bunu tıklıyorum. Görüntü ekrana genişlet diyorum. Bunu yaptığım zaman tam ekran şekilde çıkacaktır. Fare imlecinin ekranda görünmesini istiyorsanız bunu doldurabilirsiniz. Eğer mouse'un görünmesini istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Başka bir şey yapmama gerek yok. Tamam diyorum.
Şimdi arkadaşlar oyunumu, sesini kısalım Minecraft'ın bu arada. Ya çalsın dipten böyle müzik, sakinleştirici müzik eşliğinde anlatalım. Minecraft'ı şu anda programa eklemeyi başardık. Şimdi bunu test etmek için yayını ön izle diyerek bir test gerçekleştirebiliriz. Yayını ön izle dediğim zaman şunu da açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben oyundayken artık programın içerisine oyunun görüntüsü geldi. Şu anda tabii yayın yapmıyorum. Sadece ekranda görüntülüyor oyunu. Yayın ayarlarımızı zaten doğru bir şekilde yapmıştık. Eğer buradan yayını başlat dersem oyunumun görüntüsü Twitch TV üzerinden canlı olarak yayınlanmaya başlayacaktır. Eğer canlı yayın dışında lokal kayıt yapmak istersem kaydetmeye başla diyorum ve Twitch TV üzerinden değil bilgisayarımıza kaydedilecektir oyunu. Şimdi arkadaşlar oyunun dışında farklı şeyler eklemeyi de göstereyim. Mesela oyundayken kameranızın görüntüsünü de eklemek istiyorsunuz. Ekle deyip video yakalama aygıtı diyoruz. Buna da kamera diyelim. Burada kamerayı eklerken ayarlarını yapabilme imkanınız var. Kameranız burada seçili durumda olsun. Kameranızı yapılandırabilirsiniz. Işık ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Şimdilik hiçbir şeye dokunmuyorum. 1920x1080 çözünürlüğünde bir kamera. 30 fps ayarında tamam diyorum. Kamerayı da biraz oynatalım. Görüntüsünde yine yayını ön izle diyerek bakalım. Bunu tam ekran şu anda tabii. Sahneyi düzenle diyerek kenarlarından küçülterek ve sürükle bırak şeklinde ekranın istediğimiz bir noktasına konumlandırabiliriz. Sağ alt veya sol alt bölgesine konumlandırabiliriz. Konumlandırmayı bitirdikten sonra tekrar sahneyi düzenliyoruz ve artık kameramız orada. Kamerayı öne ve arka almak için kamera üzerinde seçiliyken kontrol ve aşağı tuşuna basarsanız kameranızı bir alt Photoshop mantığı gibi bir alt layer'a almış gibi oluyorsunuz ve ekrandan siliniyor. Kameranızı tekrar almak için kontrol yukarı tuşuna basarak ön tarafa getirebilirsiniz. Şimdi kameramızı kapatalım. Ekle diyerek, ekran yakalama diyerek mevcut ekranımızı yakalayabiliriz. Buna da ekran diyelim. Fare imlecini yine yakalasın. Tamam diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi bu iç içe göstermesinin sebebi benim ekranımı yakalıyor olması. Siz herhangi bir şeyde bilgisayarınızda veya internet sayfalarında gezerken bunun yine yayınınıza yansıtılmasını sağlayan bir özellik bu ekran yakalama. Bunu da bu şekilde kapatabilir, yine oyun ekranınıza dönebilirsiniz ya da bunu yine kontrol aşağı yaparak alt kısma alabilirsiniz. Birbiri arasında geçiş yapmak kontrol tuşlarıyla çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Başka neler ekleyebiliyoruz? Görüntü ekleyebiliyoruz, bir resim ekleyebiliyoruz, yani sabit bir resim. Slide gösterisi ekleyebiliyoruz, metin ekleyebiliyoruz. Onun dışında bir de pencere yakalama ekleyebiliyoruz. Şimdi ön izlemeyi durduralım. Bunun dışında eklenti bölümü var. Bu eklentileri indirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunlar programı kurduğunuzda büyük ihtimalle kurulu olarak gelecektir ama eğer kurulu değilse buradan kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, OBS'in kurulumu, lokal kayıt yapma ve Twitch TV üzerinden canlı yayın yapma şeklini anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.